Lobaşı 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Kült filmler serisine başlıyoruz. İlk bölümümüzde de özel bir yönetmeni konuk alıyoruz. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick'in 1957 yılında çektiği, çok da tartışma yaratan Paths of Glory filmiyle başlıyoruz. Hızlıca da bu film hakkında senden ilk görüşlerini alayım. Zamanının yapılmış en iyi... Zamanın da değil yani günümüze kadar ulaşmış, yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda savaş karşıtı bir propaganda yapan da bir film bu. Ve Birinci Dünya Savaşı'na geçiyor. Fransız ordusunda gelişen olayları konu alıyor aslında. Ve 1935 yapımı bir romandan uyarlamışlar. Savaş karşıtlığının ve Fransız ordusunun kötü gösterilmesi sebebiyle aslında Kubrick filmi Fransa'da orijinal geçtiği yerlerde çekmek istiyor. Ya da en azından oraya yakın bir hava yakalamak istiyor ama bu mümkün olmuyor çünkü ordu karşıtı Fransız ordusunu kötü gösteriyor. Filmi Batı Almanya'da kurdukları özel setlerde çekmek durumunda kalıyorlar. Enteresan bir film ve zamanının bence çok ötesinde çekilmiş. Özellikle siper sahnelerinin o çekiminde verdiği hissiyat çok etkileyici bir görsel şölen yaratıyor insanda. Çünkü çekildiği zamanı görüyorsun ve o akıcı geçiş sahneleri, etraftaki patlamalar, bilmem neler. Hani döneminin çok ötesinde bir his yaratıyor insanda izlerken. Ben hatta dedim ya, acaba gerçek siperlerin içinde mi falan mı çektiler diye. Hayır abi, tamamen sıfırdan kurmuşlar her şeyi. Bütün platoyu sıfırdan kurup yapmışlar ve çok ciddi bir emek var. Aynı zamanda oyunculuklar da bence bazı dönemin cheesy halleri var tabii ki ama bence çok etkileyici oyunculuklar da izledik bu filmde. Evet, dönemin iyi oyuncuları oynuyor. Tiyatrodan gelen oyuncular da var içeride. Biraz o yüzden bazı sahneler, mesela açılış sahnesi falan çok tiyatral. Muazzam tiyatral. Hani hareketli bir sahne. Hani oturup konuşabilirler orada. Aynen. Ama onun yerine sürekli hareket ediyor iki komutan, iki general. Böyle sahneler var ama cepheye indiğinde, yani Kirk Douglas'ı gördüğümüz andan itibaren, mesela Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas başrolde oynuyor. Onu gördüğümüz andan itibaren film içine alıyor seyirciyi. Aynen. Çünkü bazı insanlarda, günümüz modern insanında diyelim, modern izleyicisinde siyah beyaz filme karşı bir ön yargı var. Yani izlemekte zorlanabiliyor. Hemen içine giremiyor. Çünkü başka bir dünya, başka bir çağı gösteriyor. O günün gerçekleriyle veriyor. Ne dedik? Zamanının çok ötesinde dedik. Sinemada izleyen biri o gün böyle gözlerine inanamamış, tekrar izlemeliyim, muhteşem bir şey izledim diyecekken burada o hissi yakalayamayabilir izleyen, ama dediğim gibi film cepheye indiği anda şu anda da televizyonda izleyen birini hemen yakalıyor. Çok net bir şekilde yakalıyor. Hatta zaten kilitlendik ve çok da rahat bir şekilde bitirdik. Hatta ilk... Çok uzun da bir film değil bu arada. Evet. Dakikası az. Ben daha önce izlemiştim bu filmi ama çok önceden izlemiştim. Üniversitede falan izlemiştim. Unutmuşum filmi. Yani o zaman da böyle bir siyah beyaz film acaba izleyebilir miyim falan demiştim. Çok da kötü bir kalitede izlemiştim. Mesela şimdi imkan vardı. Çok güzel bir kalitede izledim. Yine siyah beyaz izledim. Yine acaba dayanabilir miyim siyah beyaza diye izledim. Çünkü o ön yargı hep var bende. Ve çok rahat, çok temiz bir şekilde bu tecrübeyi götürüyor. Aldım ve gittim yani sonuna kadar. Peki sence bu filmin konusu hakkında derinlere inersek ne alacağız? Ya konusu hakkında derinlere inersek biraz şaşıracağız. Çünkü ilk başta film bir kahramanlık hikayesi gibi başlıyor. Evet. Yani imkansız bir görev ve diyorsun ki tamam, artık Kirk Douglas görevi alacak ve işte kahramanca ilerleyecek, başaracaklar. İşte bir Amerikan tarzı bir başarı hikayesi, kayıpların olduğu, dramın olduğu, kahramanlıkların olduğu bir savaş filmi izleyeceğim diyorsun ama film bir yerden sonra tamamen ters köşe yapıyor ve savaşın diğer yüzünü, o yenilgiyi kabullenme, yenilgiyi kabullenememe, işte kişisel hırslar, kan gövdeyi götürürken dışarıda yukarıda verilen partiler. Hani böyle çok enteresan, çok katmanlı bir hikayeyle karşı karşıya kalıyorsun ve çok enteresan bir şekilde de bitiyor ve mesela hissi veriyor. Savaş devam ediyor. Film mesela aslında sanki devam edebilir. İkinci, üçüncü film gelebilir gibi böyle. Biraz daha anlat bize Fransa cephesini dediğim bir yerde de bitiriyor ve hiç bittiğini anlamadan diyorsun Metro Goldwyn Mayer'ın aslanı çıktı diyorsun bir anda. Bu kült filmler serisi olduğu için özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu seride spoiler uyarısı falan vermeyeceğiz. Çünkü çok eski, çok kült filmleri konuşmak istiyoruz aramızda. Bizim fikirlerimizi de size bu yansıtmak istiyoruz. Arada bu uyarı da vermiş olayım ve duyacağınız şeyler spoiler içeriği olabilir eğer bu filmleri hiç izlemediyseniz. Şöyle söyleyeyim. Beni çok etkileyen sahnelerden bir tanesi bu idama götürdükleri o uzun yürüyüş. Uzun yürüdüler sarayın bahçesinde ve arkada rahatsız edici trompet çalıyor. Rahatsız bir trompet çalıyor ve bunun hemen öncesinde Kirk Douglas bu idama engel olmak için son bir çaba sarf ediyor aldığı bir bilgiyle, ama general
Bunu yanlış anlıyor, tamam. Bunu yanlış anlıyor ve aynı zamanda idama da engel olmuyor. Evet, bu bilgiyi aslında yani kişisel hırs gibi düşünüyorum. Evet. Çünkü kişi kendinden bilir işi gibi. Aynen. Yani böyle yapmak için söyledi. Hani tepesinin başını yiyip başa geçmek istiyor. Çok katmanlı bir film o yüzden. Bunu da orada onu söylemek istedim. Film nerede geçiyor? Oradan başlayalım. Film 1916'da geçiyor. Yani Birinci Dünya Savaşı 2 yıl olmuş ve artık bir siper savaşına dönüşmüş. Yani biraz bilgi vermek gerekirse dönemle ilgili. Almanya, Fransa siperlerine yerleşmişler. Birkaç kilometre için yüz binlerin öldüğü bir savaşa dönüşmüş durumda. Ve dönemin teknolojik şartları yetmediği için saldırılara, yarma harekatlarına yetmediği için başarısız olmaya mahkum. O yüzden de kitlenmiş kalmış, ülkelerin ekonomilerini mahveden, ülkenin bütün gençliğini, bütün erkeklerini kıyma makinesinden geçiren bir savaşa dönüşmüş durumda. Bu filmde aslında tam olarak o noktayı gösteriyor. Durmuşlar ve bir siper savaşı veriyorlar. Aslında o kadar önemli olmayan bir tepe için geçen olayları izliyoruz. Hatta şu meşhur deyimin de ortaya çıkması da buradandır. No Man's Land. İşte Evet. iki siperin ortasında hayatın olmadığı nokta. Çanakkale Savaşı mesela düşünebilirsiniz. Mesela aynen. Özellikle bu birbirlerine bakıp hiçbir şey yapamadıkları o siper geçişleri. Çanakkale'de çok yakındır. Aynen. Çünkü kıyı çıkarması var. Ama Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan gibi yerlerde bu siperler arasında mesafe de artıyor. Aynen. Hani gidemiyorsun da gelemiyorsun da böyle kalıyorsun. Kaldığın yerler. O depresyon, o sıkışmışlık depresyonu zaten filmin başlarında general siperlerde gezerken bir tane askerle karşılaşıyor. Asker böyle ya karım mı var ya benim Kendinden falan. geçmiş. Kendinden geçmiş. Shell shock falan diyor. Shell shock ne ya böyle bir şey olamaz falan. Evet, çünkü generalin görmüyor. gururu. Bilmiyor, haberi yok olaydan. Hani gümüş bardaklarda, gümüş tepsilerde yemeklerini yerken çok da farkında değil aşağıda yaşanan olayların ve çok ağır şekilde vermiyor. Çok böyle grotesk bir şekilde vermemiş orayı ama o hissiyatı yaratıyor. Böyle yürürken sürekli bombalar etrafta patlıyor ve şarapnel parçaları üzerlerine geliyor. O sırada kamera sürekli gidiyor siperin içinde. Onu muhteşem yapmışlar. Bazen generalin gözünden first person izliyoruz. Bazen geniş açıda yürüyüşü izliyoruz. Sürekli bir patlama, çatlama sahnesi. O siperleri çok güzel yapmışlar. No Man's Land'i çok güzel yapmışlar. Her tarafta patlamış çukurlar, şeyler. Geçmiş battle'larda, yerlerde vefat etmiş askerler. Yani savaşın o sıkışmışlığını ilk anda görüyorsun. Ve ondan sonra tepeden imkansız bir görev geliyor. Diyorlar ki Alacaksın tepeyi. Ant Tepesi'ni almamız lazım. Onlar da diyor ki orayı 1 yıl bile tutabilirler. Ben nasıl alayım diyor komutan. İlk önce mantıklı bir şey söylüyor. Askerler yorgun. Alamaz diyor. Ama diyorlar ki ya bak diyorlar senin yıldızın gecikti. Terfin gecikti. Şimdi ben bunu yapamam dersen terfinle mal olmasın bak falan diyor yukarıdaki komutan. Arkadaşımsın sen benim diyor. Ha diyor o zaman tamam alırız. Aşağı iniyor, moral veriyor, yapabiliriz. Albaya gidiyor. Aşağıdaki ordunun komutasında olan albaya gidiyor. Diyor ki 10 gün içinde burayı alacaksın. Kirk Douglas'a diyor ki nasıl alalım? Alacaksın diyor. Ve saçma sapan bir hareket emri veriyor. Demin de bahsettiğim o etkileyici siper geçiş sahneleri burada yaşanıyor. Bunun ardından da tabii ki ne diyoruz? Başarısızlıkla sonuçlanıyor dedik. Ve bu başarısızlığın ardından da o demin yine bahsettiğimiz idam sahnelerine giden yolu görüyoruz ve üst kademeler işte şatafatlı yemekler yerken alt kademede... Evet, parti devam ediyor sonra. Mesela ertesi gün idam var ama aynen. Gece parti var. Yani siperde böyle çıkmaya çalışırken hayatını kaybedip düşen askerler falan varken etrafta general diyor ki siperlerimize sık da bunlar çıksın falan diyor böyle. Evet. Ve emir reddedenler var. Filmlerde bunu görmeyiz. Hep kahramanlıklar falan görürüz. Burada saldırıyı gerçekten koşarak siper saldırısı yapıyorsun. Koşa koşa Alman mevzilerinden gelen atışa göre ilk önce bombardıman ardından koşarak atlıyorlar tepeye doğru. Ya zaten tepeye doğru gitmek bir başka bir şey. Ağır makine tüfek ateşi ve havan toplarının eşliğinde gelen defans mekanizmasına karşı gitmek mümkünatı olmayan bir şey. Ve Almanlar bir kısım siperi çıkmasını engelliyor. Diğer taraf Kirk Douglas'ın komutasındakiler çıkıyorlar ama yalnız kaldıkları için daha fazla ilerleyemeyip geri dönmek zorunda kalıyorlar. Komuta kademesi onların çıkmayan tarafı gördüğünde diyor ki orayı bombala. Doğru. Da çıksınlar siperden. Ama artilerinin başındaki adam diyor ki bu emri bana yazılı vermen lazım. Ya çünkü hani ya senin başına bir şey gelse Ben gideceğim. bana yıkacaklar bunun sorumluluğunu. O da imzalı mesajı vermiyor farkındaysan. Vermiyor yani çok güzel bu kişisel hırsları, arkadaki kaypak hareketleri çok güzel gösteriyor. Vermiyor ve sen diyor yarın görürsün benim odama çık git diyor yarın. Aynen. Mesela. Hatta böyle seçilmiş 2-3 askerin idamına karar verildikten sonra o topçu komutanı geliyor görüşmeye. Bir şey olmamış gibi Diyor davranıyor. ki
Yok ya, atışları da çok kötüydü. O yüzden çağırdım yanıma. Diğer generalin yanında. Aynen. Mesela arkada çok böyle çok alçakça şeyler dönüyor. Çok fazla yani. Ve evet, bu bayağı Fransız ordusunu kötü gösteriyormuş gibi görüyor ama genel bir bence savaş karşıtlığı var bu filmde. Yani bence Amerika'yı eleştirmek istiyorken bunu içeride yapmayayım da dışarıda eleştireyim demiş gibi daha çok böyle. Olabilir. Dönemin şartları zaten ortada. Bu filmi gelmiş geçmiş en iyi savaş filmlerinden yapan bir şey de o süngü saldırısı. Aynen. Çok iyi çekilmiş. Ya o Set harika. çıkışa geçmeden önceki bu etrafta bombalar patlarken askerlerin arasında yürüyor ya o komutan. Evet, yine kamera akıyor. Wow, inanılmaz bir sahne. Bütün askerler eğilirken komutan dimdik yürüyor aralarında falan. Müthiş bir sahne. Çok fazla bu sahneyi görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Kopyalandığı yer burada. Evet, ilk çıkışı budur. Budur olabilir. Ben şeyi de çok beğendim. Koşuyorlar ya. Aynen. Siperden çıkıyorlar, koşuyorlar. O aradaki no man's land'i, yani kimsenin olmadığı alanı muhteşem yapmışlar. Havan topunun patladığı yerde su birikintisi Aynen. var. Yıkılmış duvarlar var. Dağılmış toprak parçaları var ve oralardan geçmeye çalışırken havan toplarıyla, makine tüfek mermileriyle ölüp düşen askerleri görüyoruz ve Evet, kamera akıyor. Evet, akıyor, böyle düşmüş uçak falan var, yıkık dökük binalar falan var. Müthiş bir detay cümbüşü yani, orayı böyle tekrar tekrar izleyesi geliyor insanın ya böyle. Ve buradan sonra insan bunun hala bir savaş filmi olduğunu ve Evet. sonuna kadar böyle gideceğini Aynen. düşünüyorsun ama orada diğer taraf çıkamadığı için bir anda başarısızlıkla sonuçlanıyor harekat ve geri dönüyorlar ve rütbe bekleyen general çıldırıyor. Zaten askerlerini de öldürme emri vermişti. Aynen. Bu da işte kişisel hırslarından dolayı da günah keçisi bulmak istiyorlar. Evet. Ve kendi başarısızlıklarını Aynen. verdikleri, çünkü imkansız bir görev verdiler, başarısız oldular. Bu kendi başarısızlıklarını örtmek için sahada o imkansız görevi yerine getiremeyen askerlerden 100 tanesini idam edeceğiz. yani bir şekilde ikna ediliyorlar. Birer taneye kadar düşürüyorlar her Bu manada. arada söylediği şey şu: decimation yapmaya çalışıyor. Roma ordusunda olan şey. Her 10 kişiden birini öldür. Evet. Ki korku yarat. Yani decimal 10. Aynen. Dek işte. Oradan gelir. Bildiğin Roma İmparatorluğu gibi, Roma'daki bir komutan gibi decimation yapmaya çalışıyor herif ve durduruyorlar onu. Diyorlar ki başarısız olan tümenin başındaki 3 tane subaydan birer asker getirmesini isteyelim. Generallerden biri de Kirk Douglas'a, Albay Dex oradaki rolü, şey diyor. Ara sıra birilerini öldürmek lazım. İnsanın içindeki ruhu ateşliyor falan Evet. diyor. Çok garip, etkileyici cümleler var arada. Burada şuraya bağlayabiliriz. Saldırıya geçmeden önce küçük bir olay yaşanıyor. Küçük bir keşif görevi var. 3 kişi gidiyorlar. Bir çavuş, bir subay ve bir er. Eri gönderiyorlar, git bir bak diyorlar. Adam gecikiyor, er. Komutan zaten alkollü ve çok korktuğu için el bombasını atıyor, kaçıyor. El bombasıyla da er ölüyor. Bunu çavuş görüyor ve diyor ki bildireceğim seni diyor. Senle biz aynı üniversitede gidiyorduk. Yani birbirlerini tanıyorlar. Aynen. Biri bitirememiş, biri bitirmiş. Biri subay olmuş, diğeri çavuş olmuş. Diyor ki ben subayım, sen çavuşsun, benim sözüme inanırlar. Sana inanmazlar, ben bu rapora seni düzgün bir şekilde yazarım diyor. Bunu söylemeyeceksin kimseye. O da söyleyemiyor. Ama bu başına iş açacak. Orada onu seçmesine neden olacak. Evet, yani Paris'i seçmesine neden oluyor. bir sürü olaylar silsilesi, hepsi birbirine bağlanıyor. Herkes, ama bak filmde şey teması var sürekli. Herkes bir şekilde hatasının cezasını bulmaya doğru gidiyor ama filmin sonunda cezasını bulamayanlardan dolayı, zaten filmin sonunda hani böyle bir Alman esir kadın şarkı söylemeye çıkıyor. O bu arada daha sonra yanılmıyorsam Kubrick'in eşi oluyor. Herhalde bu filmde tanışmışlar anladığım kadarıyla. Şu an kendisi bildiğim kadarıyla yaşıyor zaten. Kubrick'in eşi olacak daha sonra. 1958 ya da 59'da evlenecekler. Kubrick ölene kadar da evli kalacaklar. Zaten Kubrick gibi bir adama filmin sonundaki şarkıyı da o tavsiye etmiş. İşte Hussarlarla ilgili, işte cesur Hussarlarla ilgili bir Alman şarkısıymış bu. Halk türküsü gibi bir şey. Aynen. Ve şarkıda hem cesur askerleri temsil ediyor ama aynı zamanda yas ve hüzün ve depresyonu temsil eden bir parça aslında. Hani bu filmin temasıyla çok uyumlu bir şey. Kubrick'e de bunu kabul ettirebildiyse etkilemiş demek ki evlenmişler yani. Evet, Kirk Douglas da burada doğrudan yana olan adamı oynuyor aslında. Burada bir tüfek asmıştı tepeye Kubrick. Diyor ki bu bir ceza avukatıydı savaştan önce. Ve büyük bir yargılama sahnesi görüyoruz. Orada imkansız bir mahkemeye karşı 3 adamı savunmaya çalışacak. 3 kendi adamını, kurayla çekilmiş olan var. Kişisel husumetten gelmiş olan var. Bunları korumaya çalışacak ama mahkeme imkansız, yani önceden zaten verilmiş ve idama karar veriyorlar. Mahkumların idamı beklerken yaşadıkları da çok iyi. İşte burada bir din eleştirisi falan da oluyor. Yani ölümün kıyısında dinsiz gibi görünen biri dine dönerken böyle normal bir vatandaş gibi görünen biri bir anda dinsizliğe doğru gidiyor.
ve aralarında o sahneler Ya falan çok etkileyici. O şey de mesela işte herkesi bu tip olaylar farklı etkiliyor. O farkları yansıtmış. Evet, çok mesela normal köylü bir adam, sadece tipim halka karışmaya uygun değilmiş diye beni seçtiler diyen adam çok cesur gibi görünüyordu hep, ama en çok o düştü. En çok o korktu. Ağladı, düştü. Ölümden. Ölümden korktu. Çünkü sona kadar kurtulabileceğine inancını taşımıştı. Aynen. İlk başta komutanın hatasını itiraf Paris. edebilseydi Paris, hayatta kalacak olan, artık dine döneyim bari diyor. Bir tane random kurayla çekilmiş adam, o mesela komple Evet, isyan bütün savaş ediyor. boyunca kahramanlıklar Aynen. yürütmüş biri. Komple isyan ediyor ve rahibe yumruk atıyor. Evet. Rahibe yumruk atınca Paris de onu itiyor. İşte duvara çarpıyor, Evet. yaralanıyor. Ve yaralandığı halde sedyeyle sedyeyle idam direğine bağlıyorlar. hala onu da kurtarmaya çalışıyor işte, ya böyle bir adamı idam edemeyiz değil mi falan. Yok edeceğiz falan. Evet, diyor. komuta kamerası edilmesini istedi diyor. Yanağını sıkarsanız gözü açılır biraz diyor doktor. Hatta yapıyorlar da. Evet, yapıyorlar da sonunda. Ya gözünü açıyor, idam mangasıyla karşı Sonra karşıya. tekrar bayılıyor. Evet, tekrar Ama bayılıyor. ben hala o ana kadar Kurtulacaklarını düşünüyorum. kurtulacaklarını düşündürtüyor insanlara. İlk Evet. izlediğimde Çünkü şey Kirk Douglas demiştim. çok uğraşıyor. Çok uğraşıyor. Hatta işte o son parti sahnesinde o imzalı bombardıman emirlerini veriyor. Evet, kendi itirafları askerlerini veriyor. öldürmek istedi bu adam diyor. Diyor ki konuklarıma saygısızlık ediyorum Evet. diyor ve çıkıyor gidiyor. Ben dedim yani belgeleri aldı, herhalde sabah bir şey yapacak. İlk izlediğimde o izlenim bendeydi. Bunu ilk o ta geçmiş üniversitedeki Günay'ın tecrübesini anlatacağım. Şok olmuştum yani, böyle abi adamlar idam oldu. Kurtulamadılar ki. Hani şimdi izlediğimde mesela bilerek izledim ve şey dedim, şerefsizler yani. Tam olarak o yani. Yani onu veriyor ve ondan sonra idam ediliyorlar. Kirk Douglas kabulleniyor. İşte böyle onu tekrar komuta odasına çağırıyor iki komutan. Bu kendi askerlerinin ölümü emrini isteyen, yükselmek isteyen komutanla onun üzerindeki general. Yani kahvaltı ediyorlar, gülüşüyorlar, ne haber falan bir şeyler. Kirk Douglas zaten çok sinirli ve üzgün. Orada Kirk Douglas'tanmış gibi davranıyor. Diyor ki tamam diyor, bu kendini savunmak zorundasın diyor. Adamlarını öldürecekmişsin. Evet. Sinirleniyor, çıkıyor. Ondan sonra Kirk Douglas'a diyor ki bu ahmağı bana diyor gösterdiğin için sağ ol diyor. Planını anladım diyor. Sen bunun yerine geçmek istiyordun. Başardın diyor. Bunun görevini almak ister misin? Aynen. Yani bütün komployu adamları kurtarmak için değil. Çünkü adamlar önemsiz, değersiz. İnsanın değeri yok. Sen diyor görevi almak istedin. Tamam diyor, vereceğim sana. O da diyor ki lanet olsun görevine diyor ve çıkıyor. Bütün film boyunca kompojuru yerinde olan, yani böyle düşünceleri yerinde olan, sabırlı olan, sonuna kadar savaşan Kirk Douglas orada artık Kopuyor. Kirk Douglas diyorum, Albay Dex orada artık kırıyor yani, o bile kırılıyor ve diyor ki ya lanet olsun sana da, ilk defa emirleri de böyle karşı çıkacağım ama lanet olsun sana da, emirlerine de işte hırsınıza da bilmem ne Acıyorum diyor. sana diyor. Acıyorum sana diyor. Yani ondan sonra odasına doğru gidiyor. Aynen. Sonra yüzbaşısı gelecek, diyecek ki ertesi gün saldırı emri geldi diyecek. O bahsettiğimiz sondaki şarkı muhabbeti. Sonra böyle bir ufak bir han gibi bir şey yapmışlar. Orada askerler şarkı söyleniyor derken bir tane esir kadını Aynen. esir kadını getiriyorlar. Aynen. Yani çok ahlaka mugayir şeyler yapmıyorlar ama diyorlar ki hadi şarkı söyleyebilir bu. Bize şarkı söyle falan diyorlar. Böyle korku dolu bir şekilde ağlarken şarkıyı söylüyor. Orada o eğlenen, o ıslık çalan askerler de o şarkının hüzne kapılıyorlar. Aynen. Onlar da ağlıyorlar ve film bitiyor. Aslında orada bence vermek istediğim mesaj, yani karşımızdaki esir kadından çok da bir farkımız yok bizim. Evet, Bence orada vermek verdiği istediğim mesaj hüznü, yani orada şarkının verdiği hüznü Evet. diyor ki barbar dilinde söyleme, işte Fransızca söyle falan diyor. Kadın Almanca söylüyor şarkıyı. Ama sonra herkes şarkıya mırıltılarla eşlik edecek ve Hımlamalarla eşlik ediyorlar. anlayacak yani. Çok derin ve etkileyici ve o kadını da bir şekilde bağlıyorlar mesela. O da böyle anlıyor durumu. Askerler kadının durumunu anlıyor ve ağlayan askerler falan. En sonunda gelen emirden sonra Kirk Douglas saldırıya geçeceğiz falan emri geliyor ona. Askerlere birkaç dakika daha ver diyor. Sonra uzaklaşıyor. Film de öyle bitiyor. Yani bir Amerikan tarzı bir kahramanlık filmi arıyorsanız hayır, ama biz çok iyi bir dünya savaşı sahneleri görmek istediğiniz bir film izlemek istiyorsanız gerçekten çok iyi bir film. Stanley Kubrick'in gençlik işi. Bu filmi 27 yaşında çekiyor. Evet ya, inanılmaz bir şey. Ben 27 ya da 28. bu kadar genç, bu kadar geniş vizyonlu ve aynı zamanda yazarı bu filmin. Evet, hem Senaryolaştıran yazar, hem diyelim. Yazar, Aha. prodüktör, yönetmen. Bu filmden 3 ya da 4 yıl sonra da Spartaküs'ü çekecek. Aynen, yine 4-5 sene sonra da Space Odyssey çekecek. Yine Kirk Douglas var değil mi Spartaküs'te? Evet. Aynen. Ya ben geçmiş Günay'ın tecrübesiyle değil, bugün izlediğim Günay'ın tecrübesiyle, özellikle o askere gidip gelmiş Günay'ın tecrübesiyle de şunu söyleyebilirim. Oldukça etkileyici. O aşağıdaki askerlerin o yaşadığı hissiyatı
savaşın verdiği depresyonu, yarattığı buhranı net bir şekilde yansıtabilmiş bir film. Bu yüzden ben kişisel olarak filme böyle 9 puan falan verebilirim. Evet, bu film 8,5'tan aşağı bir film değil bence de. Muazzam bir film. Zaten Yani. izleyici puanları da benzer şekilde internetteki malum sitelerden bakarsanız. Ben de dediğim gibi daha önce izlememiştim. Bence de muazzam bir film. Bununla da başlamış olduk bu seriye. Peki siz bu kült filmler serimizde hangi filmleri izlememizi önerirsiniz? Aklınızda filmler varsa yorumlara bekliyoruz. Film hakkında sizin görüşleriniz de aşağıda yorumlarda bizimle beraber sohbete bekliyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. 2. bölüme bekliyoruz herkesi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.